Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dünya Kupası'ndan birkaç tane haber var ve Arda Güler'le ilgili haberler var arkadaşlar. Ona biraz değineceğim. Kısa bir video olacak. Çünkü buradan hemen antrenmana gitmem lazım dostlar. O yüzden hızlıca yapayım dedim. Sizler de video like atarak ve kanalıma abone olarak bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Marc Cucurella Dünya Kupası'nı kazanırsak Luis de la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağım demişti ve arkadaşlar bir hikaye paylaştı. Çünkü Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. Onları tebrik ediyorum. Kardeş ülke İspanya'yı tebrik ediyorum arkadaşlar. İspanya'nın kazanmasına da sevindim. Hak ettiler mi? Hak ettiler çünkü Arjantin top bile oynamadı. Ve İspanya'nın attığı ilk golde neden faul verildi? O gol neden iptal edildi? Hala anlamış değilim. Bilmiyorum. Tam böyle telefondan izledim ama tam net de hatırlamıyorum arkadaşlar. Neden iptal edildiğini bilmiyorum. Aramızda dövmeci var mı diyor Marc Cucurella arkadaşlar. Çünkü dövmesini yaptıracak. Hatta milli takımı bile bırakırım dedi Dünya Kupası'nı alırsak dedi. Bakalım neler olacak. Cucurella devam edecek ama dövmeyi kesinlikle yaptırıyor. Yamal'ın Trump'a bakışları dünya genelinde viral oldu. Neden öyle baktığını biliyor musunuz? Tahmin ediyor musunuz? Tahminleri de yorumlar kısmına alalım arkadaşlar. Cucurella Dünya Kupası'nı çöp poşetinde taşımış. Çöp olarak mı görüyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçekten çöp poşetiyle getiriyor Dünya Kupası'nı. Garip. Ferran Torres golü ben atmadım 47 milyon insan attı. 47 milyon İspanyol. Bu tüm İspanyollar için demiş arkadaşlar. 47 milyon nüfusa mı sahip İspanya gerçekten? İki katıyız. Futbolda başarı yok. Çok kötü ya. Çok kötüyüz arkadaşlar. Niye böyleyiz ya? Delireceğim ya. Ferran Torres maçın en iyi oyuncusu ödülünü Shakira'dan aldı arkadaşlar. Farkını da koydu Ferran Torres. Güzel de bir gol atmıştı. Shakira Cristiano Ronaldo'dan daha fazla Dünya Kupası finali gördü. Gariptir. Gerçekten Dünya Kupası denilince akla gelen isimlerden birisi Shakira oluyor. Vinicius Junior Instagram'dan paylaşmış. Tebrikler ve hoş geldin Kuku diye paylaşmış kelebek suratlı Vinicius. Takım arkadaşına hoş geldin diyor ve tebrik ediyor. Lamine Yamal ve Leo Messi finalin ardından arkadaşlar sarılıyorlar. Bir devir teslim sanki orada gerçekleşti. Messi artık yerini Yamal'a bırakıyor gibi sanki. Yamal 19 yıl önce kucağında olduğu Messi'yi teselli ediyor. Evet, teselli sırası, sıvazlama sırası Yamal'a geçti arkadaşlar. Yamal maç sonrası Messi'yi teselli etmeye gitti arkadaşlar. Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki fark maç sonunda. Birisi gülüyor, birisi üzülüyor ve uzaktan izliyor arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi gol atan Ferran Torres finalde gol attı. Gerçekten çok değerli bir gol. Kariyeri boyunca unutmayacağı, hayatı boyunca unutmayacağı bir gol olacaktır. Maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Final maçının. Gerçekten güzel bir ödül. Odasının, müzesinin en güzel köşesine koyar artık bunu. Wayne Rooney devre arası şovu çok gereksizdi ve çok kötüydü. Hayatımdan yarım saat çalındı. Vallahi bunu ekrana bile yansıtmamışlar. Ben kısacık bir tatil gibi bir yerdeydim arkadaşlar. Hem Arda Güler'i takip etmeye gittik. Arda Güler'e ulaşmaya çalıştık. Hem de orada bir tekne turuna çıktım sadece. Ama bir haber gelseydi anında çıkıp gidecektim. Hiçbir şey bulamadık ve Arda da arkadaşlar gitti. Messi'nin ilk yarı performansı da şu şekildeymiş. 0 şut, 2 top kaybı, 15 topla buluşma, 0 top çalma, 0 çalım. Messi de yoktu finalde. Evet, Arda Güler gitti arkadaşlar, İspanya'ya gitti. Yani bazen keşke diyorum, yani bir risk alsaydım, kredi çekip o otelde bir gece kalsaydım. Ama bu da büyük bir iddia, büyük bir şey olurdu arkadaşlar, ismini söylemek istemiyorum. Büyük bir oyun olurdu. Yani onu göremeyebilirdim ve o verdiğim paraya gerçekten üzülürdüm. Çünkü çok büyük rakam otelde kalmanın bir gecelik fiyatı. Kredi çekip gidebilirdim. Arda ile görüşebilirdim ya da görüşemeyebilirdim arkadaşlar. O da sıkıntı. Olmadı. Bu sezon olmadı. Bizi biliyor mu bilmiyor mu onu da bilmiyorum. Bizden haberi var mı? Bence bizden haberi yok. Bizden haberi olsaydı Arda gibi karakterdeki birisi kesinlikle davet ederdi. Yani dibindeyiz çünkü. Yani ne diyeyim arkadaşlar, üzgünüm tabii ki de. Ama tabii ki de moral bozmak yok çünkü o işini yapıyor. Biz sadece onu destekleyen, onu karşılıksız bir şekilde destekleyen bir kişiyiz. Abisiyiz onun. Her zaman da yanında olacağız. Nereye giderse gitsin. Buradan gider Milan'a transfer olur. Burada kalır, savaşır. Biz onun yanında beliririz hepimiz. Siz izleyenlerle beraber hemen arkasına diziliriz Arda'nın. Tek başına kalmaz orada. Onun her zaman gücü oluruz. Gitti. Görmeyi çok isterdim çünkü çok yakınımdaydı. Belki bir gün İspanya'ya biz gideriz. Çok zor bunlar ama hayaller olmadan da insan yaşayamıyor arkadaşlar. Hayaller olması gerekiyor. Belki de bu beni daha çok motive edecektir. Bazıları böyle şeylere küsebilir. Lan o kadar sana destek olduk, bizi görmedin de diyebilir. Ama ben asla öyle düşünen birisi değilim. O gerçekten çok yetenekli ve çok temiz, çok güzel bir insan olduğu için, çok da yetenekli bir çocuk
O yüzden onun arkasında durmak benim hoşuma gidiyor. Bakalım kader nasiptir belki. Nasibimiz de varsa onunla bir gün görüşürüz, sohbet ederiz. Top da oynarız onunla. Her şeyi yaparız inşallah. Dua da ettik ama gerçekleşmedi. Bakalım. Bundan sonraki fırsatlara bakacağız dostlar. Real Madrid resmi web sitesi Türk orta saha oyuncusu ilk sezon öncesi antrenmanını gerçekleştiriyor. Gitti. 20'sinde dediğimiz gibi 20'sinde gitti. Arda Güler Dünya Kupası'na katılmanın ardından Real Madrid ile sezon öncesi antrenmanlara resmen başladı. Türk orta saha oyuncusu Real Madrid City'ye ulaştı ve tıbbi muayenesini tamamladıktan sonra Mourinho yönetiminde ilk antrenman seansına başladı. Güzel de şutları var arkadaşlar. Bir videoda paylaşıldı. Arda Güler is back diyorlar. Yeni sezon forması da yakışmış. Saçlar da uzadı. Saçları kestirme Arda. 4 yıl beyazlarda ve saymaya devam. 4 yıl o sağlık kontrolünden geçti ve 4 yıl sonunda da gerçekten damga vurmaya başladı Arda Güler. Rekorlar kırdı orada. İlk sezon Arda Güler, ikinci sezon, üçüncü sezon ve dördüncü sezonu arkadaşlar. Bakalım neler olacak bu sezon. Fragmanı görmeye başladık. Film de güzel olur umarım. İlk antrenman seansı yine başlıyoruz. Evet, Arda Güler ve altyapıdan sanırım bir oyuncu. Arda Güler formda gidiyor çünkü otelde full antrenman yaptı, maç yaptı. Tatilde bile dinlenmedi arkadaşlar. Öyle çalışkan bir çocuk kendisi, yatmadı orada. Çünkü çok yakından takip ettim. Ve Arda Güler'in saçını da o benim dediğim imajına dikkat etmesi gerekiyor. Arda Güler'in dediğim o saçına benzetmişler. Tam bir orta saha maestro saçı. Bunu dediğim gibi çok az insan anlayacaktır bu konu hakkında benim söylemek istediğimi. Çok önemli imaj. Büyük takımda olduğun için çok önemli. İyi futbol oynaman zaten gerekiyor. İyi bir imajın olması da gerekiyor. Evet, Arda Güler'in sağ ayak şutları 3 tane güzel sağ ayakla şut gönderiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel şutlar var burada. Dönüp arkası dönüp kontrol edip kaleye gönderdiği şutlar var. Bir tane de 2 tane de sol ayakla güzel bir sol ayak içiyle arkadaşlar. Şutu var, gerçekten enfes goller atmış orada. Mourinho'nun umarım gözüne girer. Mourinho'yu bir şekilde tav eder orada. Mourinho'ya gerçekten inandırır, kendisinin çok iyi bir futbolcu olduğunu biz biliyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlar da biliyor. Aramızdaki bazı çürük yumurtalar sadece bilmiyor bunu. Hala kötü yorumlar yapanlar var. Bunu güzel bir şekilde eleştirebilirsin ama ona direkt hakaret edici, bize direkt hakaret edici dedikleri için onlar çürük yumurta arkadaşlar. Evet, Arda Güler'in yeni sezonu başladı. Umarım güzel bir sezon, güzel bir hazırlık geçirir. Mourinho'ya kendisini gösterir. Göstermesine gerek yok aslında. Bir önceki sezonun özetlerini izlese, baksa anlar Arda'nın ne kadar etki ettiğini. Arda oyundan çıktıktan sonra Real Madrid'in atak yapamadığını bile görse anlar Arda'nın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Her takımda Arda Güler gibi bir futbolcu yok arkadaşlar, onu da söyleyelim. Şimdiden hayırlı olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen abone olmayı unutmayın. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.